Meksika, Amerika kıtasının en büyük devletlerinden birisi. Öyle ki Türkiye'den yaklaşık 3 kat daha büyük bir yüz ölçümüne sahip. Ancak çok değil. Birkaç asır önce aslında şu şekilde görünüyordu. Güney ve Pasifik kıyıları boyunca ABD topraklarının geniş bir bölümüne yayılmıştı ve Kaliforniya, Teksas, Arizona gibi önemli eyaletleri kapsıyordu. Evet, geçmişte Meksika'nın yüz ölçümü bugünkünden 2 kat daha büyüktü. Eğer bu toprakları korumayı başarabilseydi 4.424.000 kilometrekarelik yüz ölçümüyle günümüzde Hindistan'ı geçerek dünyanın en büyük 7. ülkesi konumunda olacaktı. Fakat zamanla toprakların büyük bir kısmını kaybettiler ve sınırları güneye doğru küçüldü. Bir zamanların en güçlü devletlerinden birisi olan Meksika İmparatorluğu hızlıca nasıl çöktü? Tüm bu sorulara cevap verebilmek için her zaman yaptığımız gibi tarihe yolculuk yapmak zorundayız. 100.000 yolunda abone olduysan ve videoyu beğendiysen anlatmaya başlıyorum. İspanyol kaşif Hernán Cortés'in 1519 yılında Yucatán Yarımadası'na ayak basması ve Aztek İmparatorluğu'nu işgal etmesiyle dünya büyük bir değişimin içerisine girdi. Yeni dünya olarak bilinen Amerika kıtasında İspanyolların hakimiyeti başlamıştı. İspanyollar daha fazla maden sömürmek için seferleri arttırmaya ve 16. yüzyılda kuzeye doğru ilerlemeye başladılar. Bugünkü ABD topraklarındaki ilk İspanyol yerleşimini Santa Fe yakınlarında kurdular. Bu sayede Teksas ve Kaliforniya bölgelerinde yeni keşifler yaparken Pueblo Kızılderilileri ve Apache'ler gibi yerli halkları kendi coğrafyalarından sürerek bölgeyi ele geçirdiler. İspanyol askerlerinin Mayalar ve Aztekleri nasıl yendiğine yönelik çok şey söylenmiştir. Ancak Avrupa'dan getirdikleri hastalıkları yerlilere bulaştırmaları bile coğrafyadaki nüfus dağılımını yeniden şekillendirdi diyebilirim. Çiçek hastalığına ek olarak kızamık, grip ve tifo gibi hastalıklar da eklendiğinde çok fazla ölümle karşı karşıya kalıyoruz. Bazı tahminlere göre bu hastalıklar yerli halkın %90'ını yok etti. Bu gerçekten de çok acı bir rakam. Sonraki 200 yıl boyunca misyonerlik faaliyetleri ve ticaret yollarından oluşan karmaşık bir ağ geliştirip İspanyol hakimiyetini Kuzey Amerika'da büyük bir alana yaymayı başardılar. Ancak 19. yüzyılın başlarına gelindiğinde bölgedeki İspanyol hakimiyeti ciddi bir tehdit altına girdi. Çünkü İspanyol sömürge imparatorluğunda ayaklanmalar ve bağımsızlık hareketleri patlak vermeye başlamıştı. Bu hareketlenmeler Meksika'da da etkili oldu. 1810 yılında Meksikalı rahip Miguel Hidalgo, İspanyol sömürgeciliğine ve baskısına karşı ayaklanma çağrısı yaptı. Bu çağrı halkta karşılık bulunca Meksika'nın bağımsızlık mücadelesi başlamış oldu. Öte yandan bu dönem İspanya için zor bir dönemdi. İspanyollar anakara Avrupa'da Napolyon tarafından işgal altındaydı. Kral 7. Ferdinand Napolyon tarafından tahttan indirilmişti. Fakat bana sorarsanız bu normal bir durum. İşin ilginç yanı ise İspanya'nın yeni kralı Napolyon'un abisi Josep Bonaparte'tı. Yeni kralı yeni İspanya'da sevmeyen birçok insan vardı. Bazıları küçük isyancı gruplar oluşturarak İspanya'dan bağımsızlığını istedi. İspanya'nın işgal altında olması Meksikalı isyancılara elbette avantaj sağlayan ana unsurlardan birisiydi. Buna rağmen bölgeyi savunmak için kalan İspanya kuvvetleri onlara ciddi bir şekilde direnç gösterdi. Bu mücadele 10 yıldan daha fazla bir süreye yayıldı. Fakat İspanya açısından bu durum sürdürülebilir değildi. Nihayetinde Meksikalı ayrılıkçılar büyük bir zafer kazanmış ve Meksika'nın bağımsızlığını ilan etmişlerdi. 1821'de İspanya resmi olarak bu bağımsızlığı tanıdı. Böylece yeni kurulan Meksika aslında geniş coğrafyalara yayılan bir mirasın sahibi haline gelmişti. Bu topraklar Teksas'tan Kaliforniya'ya kadar uzanıyor ve bugünkü Amerika Birleşik Devletleri topraklarını da içerisine alıyordu. Ancak genç Meksika, ekonomik sorunlar, politik karışıklıklar ve bölgesel çatışmalar gibi birçok zorlukla karşı karşıyaydı. Bu nedenle özellikle de kuzey bölgelerindeki kontrolü çok zayıftı. Bu da yerli halk ve Amerikan yerleşmeciler arasında gerginliğe yol açıyordu. Amerikan yerleşimciler demişken her geçen gün daha fazla yerleşimci Meksika'nın seyrek nüfuslu topraklarına akın ediyor ve ABD batıya doğru inanılmaz bir hızla genişlemeyi sürdürüyordu. Bu yüzden Meksika akın akın gelen Amerikalıların Teksas'ta yerleşmelerine izin verdi. Ancak bazı kuralları vardı. Gelen yerleşimcilerin Meksika vatandaşları olmaları ve Meksika kurallarına uymaları gerekiyordu. İlk başta sorun olmuyor gibi görünse de yerleşimciler ve Meksika hükümeti arasında var olan kültürel farklılıklar, ekonomik endişeler ve politik anlaşmazlıklar nedeniyle Amerikalıların memnuniyetsizlikleri arttı. Bu olaylar gerginlikleri de katlıyordu. Hatta Teksas'ta çıkan çatışmalar sonucunda Teksas Meksika'dan ayrılarak bağımsız bir devlet oldu. Meksika hükümeti bu bağımsızlığı tanımasa da isyancıları yenmek için yeterince güce sahip değildi.
Böylece Teksas, Meksika'dan ayrılarak bağımsız bir devlet olarak 10 yıl boyunca varlığını sürdürdü. Ta ki nereye kadar? Elbette 1845'te ABD tarafından ilhak edilene kadar. Bu durum her iki ülke arasındaki gerilimi daha fazla arttırdı ve bunların sonucunda hemen bir yıl sonra Meksika-Amerika Savaşı başladı. Süreç sonunda gelinen noktada Meksikalılar kendilerine kıyasla çok daha güçlü olan ABD'ye yenik düştü. 1848'de imzalanan Guadalupe Hidalgo Anlaşması sözde bir barış anlaşması olsa da Meksika'nın geleceği için çok önemli sonuçlar doğurmuştu. Bu anlaşmanın dayattığı maddeler yüzünden Meksika sadece Teksas'ın ABD'ye devredilmesini kabul etmekle kalmadı. Aynı zamanda Kaliforniya, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico, Wyoming ve Colorado dahil olmak üzere diğer tüm kuzey eyaletlerini de kaybetti. Bakıldığında bu durum Meksika için çok büyük bir toprak kaybı gibi görünüyor. Ama asla öyle değil. ABD'nin günümüzde en büyük petrol üreticisi olan Teksas, Amerika devletinin petrol üretiminin önemli bir bölümünü karşılıyor. Aynı şekilde New Mexico, Kaliforniya, Wyoming ve Colorado'da Amerika'nın en çok petrol çıkardığı eyaletler listesinde üst sıralarda yer alıyor. Yani tarihte tesadüf diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bu anlaşma ülkenin gelişimini olumsuz etkileyen büyük bir moral kaybı olarak Meksika tarihindeki yerini alırken buna karşılık ABD'yi de doğudan batıya doğru genişleterek süper güç haline dönüştürdü. Tabii ki bu dönüşüm o kadar kolay gerçekleşmedi. Kimi akademisyenlere göre Meksika-Amerika Savaşı'nın Amerikan İç Savaşı'na yol açtığı düşünülüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri de bir nevi kendi bedelini ödedi. Ancak ABD'nin Meksika topraklarına yönelik genişlemesi bununla sınırlı değil. Amerika Birleşik Devletleri kendi sınırları içerisinde ülkenin güneyinden geçmesini planlanan bir demiryolu bağlantısı kurmak istiyordu. Bu nedenle Amerikalılar Meksika'ya ait olan arazileri zekice yürütülen müzakereler sonucunda satın aldı ve tüm bunların sonunda bugün bildiğimiz Amerika sınırları oluştu. Meksika'da birçok kişi Meksika-Amerikan Savaşı'ndaki kayıplardan sonra bu satışı ülkenin daha da küçülmesi nedeniyle ihanet olarak yorumladı. ABD hem ekonomi hem de askeri güç açısından olduğu gibi birçok alanda Meksika'dan daha üstün bir devlet. Fakat bu, onların koşulları kendi isteklerine göre şekillendirmesini sağlar mıydı? Bundan emin değilim. Ancak Meksika, eğer İspanyol sömürgesinden daha erken kurtulmuş ve hızlı bir şekilde istikrar kazanmış olsaydı, belki de tarih çok farklı şekillenebilirdi. Amerika, gerçekten fırsatları çok iyi değerlendiren bir ülke mi? Yoksa büyümesi için imkanlar sunulan bir ülke mi? Açıkçası bu sorulara verilebilecek net bir cevabım bulunmamakta. Bildiğiniz üzere Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar ve Hollandalılardan da toprak satın alımları yapmıştı. Eğer izlemediyseniz Hollanda neden New York'u sattı videomu izlemenizi öneririm. Gerçekten ilginç bir hikayesi var. Konuyu toplayacak olursak, Meksika günümüzde ekonomik sorunlarla boğuşan bir ülke olsa da aynı zamanda Güney Amerika'nın en büyük ekonomilerinden birisidir. Ayrıca nüfus açısından da oldukça kuvvetli bir konumda. Eğer Amerikan Savaşı'nda kendilerini İspanyollardan miras kalan toprakları savunabilselerdi, bugün belki de Amerika ile birlikte gücü paylaşacak ve dünyayı şekillendirebileceklerdi. Peki sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda fikirlerini belirtmeyi unutma. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.